Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konumu yine tabii bana çok gelen sorular oluyor. Bu sorular arasından ben bazı soruları seçiyorum. Özellikle maçlardaki sistemin etkisi çok soruluyor. Yani sistemin etkisi ne kadar? Bugün bununla ilgili bazı ufak tefek örnekler de vererek sizle bir sohbet etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Konuma tabi her zamanki gibi geçmeden evvel yanda görüyorsunuz arkadaşlar, son haftaya girildiği zaman bu görüşmelere nasıl oyuncu hazırlanır? Bununla ilgili videomuz ilgi görüyor. Çok teşekkür ediyorum. Yanında yine görüyorsunuz. İsteyen arkadaşlarımız da yine son hafta öncesinde görüşmeye çıkaracakları oyuncuları da nasıl hazırlamalılar, neler yapmalılar? Bununla ilgili bu yandaki videoda görüyorsunuz. Bir ikinci konuda değerli kardeşlerim, Oktay Team Junior CR ikinci takımımızla alakalı. O da dereceli şampiyonada yine gördüğünüz gibi iyi sonuçlar, başarılı sonuçlar aldık o takımımızla. En yükseğe kadar çıktık. Bu takımla genelde muhteşeme kadar çıkıyoruz. Daha henüz o seviyeye çıkamamıştık ama o takımımızda çıktık. Hayırlısı inşallah diyelim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fikstür ekranına geçelim ve bir iki maçtan örnek vererek konuyla çok uzatmadan gitmek istiyorum. Arkadaşlar çok sorular geliyor. Abi diyorlar, çok iyi hazırlanıyoruz, çok güzel hazırlanıyoruz, üstün oynuyoruz, gerekli taktikleri de veriyoruz rakibimize karşı. Rakibimizin zaman zaman gücü bizden çok düşük oluyor, düşük oyuncularla oynuyor. Ama buna rağmen ya berabere kalıyoruz ya maçı kaybediyoruz. Arkadaşlar, evet doğru. Hazırlık çok önemli. Antrenman çok çok önemli. Hava şartıydı, taktikti, maç içi bonuslar hepsi çok önemli vesaire vesaire. Bunları bir tarafa koyalım. Ama algoritmanın etkisi %25 değerli arkadaşlar. Yani sistemin etkisi maç içinde %25. Diyeceksiniz ki bana şunu soran olabilir diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Ya şimdi abi, yani hazırlanıyoruz ediyoruz falan. Hiç mi bizim bir şeyimiz yok? Bakın, %75 rakibi analiz etmek. %75 içinde maç içi doğru taktik ve emirler. %75 içinde maç içinde gerekli değişiklikler, formasyonları değiştirmek, taktikleri değiştirmek, bonusları değiştirmek. Yani vesaire vesaire çok etken var. Ama %25 algoritma, yani sistem maça etki ediyor arkadaşlar. Siz ne kadar iyi olursanız olun. Bu sezon benim başıma geldi mi? Evet, bir maçta geldi arkadaşlar. Şöyle bir karşılaşma vardı. Bakın değerli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pardon, bu karşılaşma değildi. Sanıyorum buydu değerli arkadaşlar. Bakın, daha belki bir videomda da tekrar bu şeyden bahsetmiş olabilirim. Şimdi önemli anlara bakıyoruz değerli arkadaşlarım. 1-0 öne geçiyoruz. İyiyiz. Evet, kaleyi bulan şutumuz çok az. Ama e, oyun orta sahada genelde çekişmeli geçiyor. Birbiri yakalıyor rakip. 2-1 öne geçiyoruz. 88'de bir yan top. 89'da bir anda yazılarda bir penaltı. Bundan daha evvel bahsetmiştim. Top hop, bizden kuvvetli bir rakip olmasına rağmen algoritma alıyor, sistem maçı oraya veriyor. Yani değerli arkadaşlar, şöyle söylemek gerekir. Bütün menajer arkadaşlarımızda, bütün bu oyunu oynayan arkadaşlarımızın hepsinin başına bir şekilde bu geliyordur. Çok iyi antrenmanı yaptırıyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz, analizimizi yapıyoruz. Elimizdeki oyuncuların kapasitesine göre en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ama
Öyle şeyler oluyor ki rakibin kalitesi devleşiyor. Yani aslında normal şartlarda yenebileceğiniz bir takımı yenemiyorsunuz. Ha, bu diyeceksiniz ki belki rakip çok sizden daha iyi bir taktikle oynuyor. Bu da mümkün arkadaşlar. Bakın, bu da mümkün. Ama aması var. Sistem %25 her maça etki ediyor arkadaşlar. Her maça etki ediyor. Mesela ben şunu çok denedim. Sistem mesela sizden çok çok kuvvetsiz bir rakip arkadaşlar. Çok çok kuvvetsiz. 30, 40, 50 e, birim puan diyeyim, öyle söyleyeyim. Nasıl adlandıracağımı da bilemedim bir anda. Böyle bir takıma karşı sizin çok rahat maç kazanmanız lazım. Ama ya sıkışıyorsunuz. 2-0, 3-0'ı zor buluyorsunuz. Niye? Sistem ona destek veriyor. Evet, belki maçı kazanıyorsunuz. Ama o menajer oyunda tabii ki olmamasına rağmen sistem oynadığını farz edersek, dolayısıyla o ne kadar antrenmansız da olsa, oyuncular kalitesi düşük de olsa, şey de olsa %25 sistem etki ediyor arkadaşlar. Bir ikinci konu da var. Bakın, federasyon maçlarında da bunu çok yaşıyorum. Ben daha biliyorsunuz bir iki sezondur bir federasyon içindeyim. Özellikle değerli kardeşlerim, özellikle bakın, hemen bir federasyonumuza geçelim müsaade ederseniz. Bu sene bir alt kademede, yani Elmas'ta oynuyoruz. En iyilere çıkma şansımız inşallah olacak diyorum. Arkadaşlar, öyle karşılaşmalar oynanıyor ki mesela hemen bir turnuvamıza bakalım. Pardon. Şöyle bir şeyimize bakalım. Şimdi rakiplerin bazılarında kadrolarına baktığımız zaman oyun tarzlarında çarpı 7 ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Peki Mourinho desteğini madem kullandırmıyoruz, federasyonlarda kullanılmıyor. Peki o zaman çarpı 7 ile aslında kullandırmamak lazım. Burada da normal şekilde diğer kulvarlarda kullanılsın, ama federasyonda da çarpı 7 kullanılmasını ben açıkçası çok etik bulmuyorum. Çünkü bir mücadele, bir şey. Dolayısıyla orada materyali olan bir oyuncu çarpı 7 oyun tarzıyla karşınıza çıkabiliyor ve dolayısıyla bu çarpı 7 ile de size karşı bir üstünlük sağlayabiliyor değerli kardeşlerim. Bunun dışında mesela bakalım bunların içinde var mı? Bu da tabii muhtemelen video çıktığında aynı gün oynayacağız bu federasyonla. Şu anda yok. Aynı gün oynamamıza rağmen bakın, şöyle olmazsa göstereyim. Maalesef ilk şeyde kaybettik. Ya bakın, mesela örnek olarak söyleyeyim. Şu takımı diyelim. Evet, çarpı 7 idi. Ee, evet. Yani bakın şimdi bir örnek yakaladık. Ya şimdi bunu federasyon maçlarında çarpı 7 aslında sistem, Nordeus Top Eleven'ın sistemi kullandırtmamalı. Normal şekilde çarpı 7 bile olsa bunu normal şekline döndürmeli. 3, 4 kaçsa eğer bu oyun tarzının birimi, baremi kaçsa onu da orijinal olarak kullandırmalı. Çarpı 7'yi kullandırmamalı. Ha, bu benim naçizane fikrim. Bu konularda görüşlerinizi lütfen bekliyorum değerli arkadaşlar. Eğer bana bu konuda da görüş bildirirseniz çok sevinirim. Yani algoritma her şekilde aktarandan yana. Yani akış yapandan yana. Biz tabii yayıncı olduğum için çok fazla konuşamıyorum, ama dolayısıyla anlayan beni çok iyi anlıyor değerli arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki her zaman direkt söylerim. Değişik konuları işlerim ve direkt konuşurum. Bu sefer tabii çok direkt konuşamıyorum belki, ama dolayısıyla şimdi böyle bir takıma karşı, hele bir de bunların da elit olduğunu düşünürsek, böyle bir takıma karşı çıktığınız zaman da çok büyük bir şansınız olmuyor. Bu takımda sizde çok rahat karşılıklı olarak baş etme şansı oluyor. Üstünlük sağlama şansı oluyor değerli arkadaşlar.
Dolayısıyla bazı adaletsizliklerin inşallah artık 2025'e yaklaşıyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Aşağı yukarı bir haftadan biraz bir fazla bir zamanımız kaldı. Bu zaman içinde de inşallah 2025'te bazı şeylerin biraz daha adaletli olmasını, oyuncular için, biz o oyun severler, menajerler için daha adaletli olmasını, aradaki makasın biraz daha kapanmasını temenni ediyorum. İnşallah bu konu pardon, özür diliyorum. İnşallah bu konularda da birazcık yetkililer diyelim. Muhakkak dinliyorlar, takip ediyorlar. Ona da çok, çok iyi biliyorum takip ettiklerini. İnşallah bu konularda da sesimizi duyururlar. Algoritma %25 her zaman etki ediyor arkadaşlar. Ha, ama sizin lehinize de ediyor ama aleyhinize de ediyor. Bunu da böylece söylemiş ve noktayı koymuş olalım. Bir başka videoda değerli arkadaşlar, hepinizi görüşmek üzere diyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş kalın, esen kalın.